Fırat'ın suları bir gün çekilecek. Ve nehrin altında insanlığın gözünü karartacak kadar büyük bir hazine ortaya çıkacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu hazine uğruna insanların birbirine gireceğini ve her 100 kişiden 99'unun hayatını kaybedeceğini haber verdi. Daha da ürpertici olan ise şu sözdü: o gün orada bulunan kişi o hazineden hiçbir şey almasın. Peki Fırat'ın altında gerçekten altından bir dağ mı saklanıyor? Yoksa bu söz gelecekte insanların uğruna savaşacağı petrolden, sudan ya da bütün bir bölgenin kaderini değiştirecek başka bir güçten mi bahsediyor? Bu sorunun cevabını aramak için sadece bir nehre değil, binlerce yıllık bir sırlar zincirine bakmamız gerekiyor. Çünkü Fırat ve Dicle sıradan iki nehir değildir. Onlar şehirler kuran, medeniyetleri besleyen, orduların yönünü değiştiren ve kutsal anlatılarda adı geçen iki büyük damardır. Ve hikaye sanıldığından çok daha yukarıda başlar. Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Sidretül Münteha'ya ulaştığında 4 nehir gördü. İkisi gizliydi, ikisi ise görünüyordu. Peygamber Efendimiz bu nehirleri sorduğunda görünen iki nehrin Nil ve Fırat olduğu bildirildi. Bu anlatım onların dünya üzerindeki coğrafi başlangıçlarının gökyüzünde olduğu anlamına gelmez. Fakat manevi değerlerinin sıradan bir su kaynağından çok daha büyük olduğunu gösterir. Bir başka sahih rivayette de Fırat ve Nil cennet nehirleri arasında anılır. Yani Fırat'ın hikayesi yalnızca dağlardan doğup ovalardan geçen bir suyun hikayesi değildir. O, daha başlangıcından itibaren bereketle, hayatla ve büyük bir sırla ilişkilendirilmiştir. Fırat, Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinden doğar. Dağların arasından geçer. Vadileri aşar. Türkiye topraklarından çıkar, Suriye'ye ulaşır, ardından Irak'a girer. Yüzyıllar boyunca kıyısında yaşayan insanlar onunla tarlalarını suladı, şehirlerini büyüttü ve hayatlarını devam ettirdi. Fakat aynı nehir günün birinde bereketten çok korkuyla anılacak olabilir. Çünkü sahih hadislerde yer alan haber son derece açıktır. Fırat, altından bir dağın üzerine açacak. İnsanlar bunu duyduklarında oraya koşacak. Hazinenin tamamını başkalarına bırakmamak için birbirleriyle savaşacaklar. Her 100 kişiden 99'u hayatını kaybedecek. Ama o korkunç manzaraya rağmen herkes aynı şeyi düşünecek. Belki hayatta kalan tek kişi ben olurum. İşte hadisin en sarsıcı tarafı budur. İnsanlar tehlikeyi bilmeyecek değildir. Tam tersine ölümün neredeyse kesin olduğunu bilecekler. Fakat altının parıltısı akıllarını susturacak. 99 kişinin yere düştüğünü gören 100. kişi bile geri dönmek yerine hazineye biraz daha yaklaşmaya çalışacak. Bu nedenle verilen uyarı sadece gelecekte ortaya çıkacak bir hazine ile ilgili değildir. Bu, insanın hırsıyla ilgili bir uyarıdır. Çünkü bazı hazineler insanı zengin etmez. İnsanın içinde saklanan karanlığı ortaya çıkarır. Peki bahsedilen şey gerçekten bildiğimiz altın mı? Hadiste kullanılan ifade altından bir dağ ya da altın bir hazine anlamına gelir. Bu yüzden en doğrudan yorum Fırat'ın yatağında büyük miktarda gerçek altının ortaya çıkacağıdır. Sular çekilir, nehir yatağı açılır ve yüzyıllardır toprağın altında saklanan devasa bir zenginlik gün yüzüne çıkar. Fakat tarih boyunca insanlar bu haberi kendi dönemlerinin şartlarına göre yorumladı. Petrolün dünyanın en önemli güç kaynaklarından biri haline gelmesiyle bazıları altın kelimesinin kara altını, yani petrolü işaret ettiğini düşündü. Bu yoruma göre savaşılacak hazine parlak sarı bir maden değil, devletleri zenginleştiren ve orduları harekete geçiren yeraltı kaynaklarıydı. Bir başka yorum ise daha da düşündürücüdür. Belki de hazine suyun kendisidir. Çünkü altın olmadan bir insan yaşayabilir. Petrol olmadan da hayatını sürdürebilir. Ama su olmadan hiçbir şehir, hiçbir tarla ve hiçbir insan uzun süre ayakta kalamaz.
Fırat'ın suyu azaldığında nehir yatağı sadece toprağı değil, ülkeler arasındaki görünmeyen sınırları da açığa çıkarabilir. Kimin suyu kullanacağı, kimin barajları kontrol edeceği, kimin toprağının susuz kalacağı, işte bu sorular gelecekte altından bile daha değerli bir mücadele alanı oluşturabilir. Yine de hadisin açık ifadesini değiştirmemek gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam altından söz etti. Petrol ve su açıklamaları ise daha sonra yapılan yorumlardır. Belki hazine gerçek altındır. Belki de görünen altının arkasında çok daha büyük bir güç mücadelesi vardır. En doğrusunu Allah bilir. Fakat Fırat'la ilgili gizem burada bitmez. Bu nehir yalnızca İslam kaynaklarında değil, Yahudi ve Hristiyan kutsal anlatılarında da dikkat çekici bir yere sahiptir. Tevrat'taki yaratılış anlatısında Aden bahçesinden çıkan nehrin 4 kola ayrıldığı söylenir. Bu kollardan ikisi Dicle ve Fırat olarak anılır. Hristiyan kutsal metinlerinin vahiy bölümünde ise Fırat'ın sularının kurumasıyla bağlantılı büyük olaylardan bahsedilir. Yani birbirinden farklı inanç gelenekleri aynı nehre bakmış ve onda sıradan bir coğrafi oluşumdan fazlasını görmüştür. Birinde cennet bahçesinin izleri, birinde son zamanlara ait büyük işaretler. İslam geleneğinde ise altından bir dağ ve insanlığın hırsla imtihanı, bu benzerlikler yıllar boyunca çok sayıda teorinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazıları dünya güçlerinin Fırat ve Dicle'yi yalnızca su kaynakları olarak görmediğini savundu. Onlara göre bu iki nehir, Orta Doğu'nun gelecekteki sınırlarını, enerji yollarını ve askeri dengesini belirleyecek anahtarlardı. Uydu görüntülerinden gizli maden araştırmalarına kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Hatta bazı kişiler İsrail bayrağındaki iki mavi çizginin Dicle ve Fırat'ı temsil ettiğini ileri sürdü. Resmi açıklamalar bu çizgileri Yahudi dua Şalı Tallit üzerindeki çizgilere bağlar. Ancak Fırat ve Dicle teorisi komplo anlatılarının içinden hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Peki bu yalnızca insanların haritalara yüklediği bir anlam mıydı? Yoksa binlerce yıldır medeniyetlerin peşinden gittiği aynı güç bugün farklı isimlerle yaşamaya devam mı ediyordu? Çünkü Dicle ve Fırat'ı kontrol eden yalnızca iki nehri kontrol etmez. Suyu, tarımı, şehirleri ve milyonlarca insanın geleceğini de etkiler. Şimdi yönümüzü diğer büyük nehre çevirelim. Dicle'ye. Dicle de tıpkı Fırat gibi Anadolu topraklarından doğar. Dağların ve vadilerin arasından ilerler. Irak topraklarına ulaşır ve sonunda Fırat'la birleşerek Basra körfezine doğru akar. Fakat Dicle kıyılarında anlatılan eski bir hikaye, bu nehrin kıvrımlı yatağına bambaşka bir anlam verir. İnanışa göre Danyal peygambere, elindeki asa ile suyun izleyeceği yolu çizmesi emredildi. Ona küçük bir derenin başından yola çıkması ve Basra körfezine doğru ilerlemesi söylendi. Asasını toprağa değdirdi. Yürümeye başladı ve su onun çizdiği yolun ardından akmaya koyuldu. Fakat Danyal peygambere çok önemli bir şart verilmişti. Yetimlerin evlerine zarar verme, dul kadınların toprağından geçme, yoksulun, ihtiyaç sahibinin ve vakıfların hakkını gözet. Su onların mülküne yaklaşırsa yönünü değiştir. Danyal peygamber yürüdükçe nehir de onun arkasından ilerledi. Fakat karşısına korunması gereken bir ev ya da toprak çıktığında asasını başka bir yöne çevirdi. Dicle de onun izinden döndü. Bir sağa kıvrıldı, bir sola yöneldi. Dağların arasından geçti. Ovalarda genişledi. Eski anlatıya göre Dicle'nin bugün gördüğümüz dolambaçlı yatağı işte bu adalet yürüyüşünün izidir. Nehir en kısa yolu seçmedi. Güçsüzlerin hakkına dokunmayan yolu seçti. Bu anlatı Dicle'nin kıvrımlı yolunu yalnızca suyla değil, adaletle açıklayan güçlü bir mirastır. Çünkü burada su bile akarken kul hakkını gözetmektedir. Bir nehir hedefine ulaşmak için yoksulun evini yıkmıyorsa, insan kendi çıkarı için başkasının hayatını nasıl görmezden gelebilir? İşte Fırat ve Dicle arasındaki en çarpıcı bağlardan biri burada ortaya çıkar. Fırat'ın anlatısında insan hırsıyla sınanır. Dicle'nin anlatısında ise adaletiyle.
Fırat bize önümüze çıkan her zenginliğe uzanmamamız gerektiğini hatırlatır. Dicle ise ilerlerken başkalarının hakkına basmamamız gerektiğini söyler. Biri almakla ilgilidir, diğeri geçmekle. Ama ikisinin merkezinde de aynı soru vardır. İnsan, güce ulaştığında neye dönüşür? Bugün bu iki nehir Irak'ta birbirine yaklaşır ve sonunda aynı suyun içinde birleşir. Binlerce kilometrelik iki ayrı yol tek bir akışa dönüşür. Dağlardan gelen sular, şehirlerin, savaşların, duaların ve efsanelerin arasından geçerek Basra Körfezi'ne ulaşır. Belki de bu nedenle Fırat ve Dicle sadece coğrafyanın değil, insan ruhunun da iki ayrı yönünü temsil eder. Bir tarafımız zenginliğe ulaşmak ister. Diğer tarafımız adaletli kalmak. Bir tarafımız sahip olmak için koşar. Diğer tarafımız kimseye zarar vermeden yürümek ister. Peygamber Efendimizin uyarısı bize altının yerini tarif etmiyor. Fırat'ın hangi noktasında kazı yapmamız gerektiğini de söylemiyor. Tam tersine, hazine ortaya çıktığında ondan uzak durmamızı emrediyor. Çünkü asıl tehlike nehrin altında değildir. Asıl tehlike, hazineyi gördüğü anda insanın içinde uyanacak olan doyumsuzluktur. 100 kişiden 99'u hayatını kaybederken bile, son kişinin kendisini şanslı sanmasına neden olan o karanlık istek. Belki de Fırat'ın altında saklanan en büyük sır altın değildir. Belki asıl sır, insanın altın karşısında kendisini ne kadar kolay kaybedebileceğidir. Ve belki Dicle kıyılarında anlatılan o eski hikayede bize bunun cevabını verir. Güç sahibi olduğunda yolunu en zayıfın hakkına göre değiştir. Sana ait olmayan şeye el uzatma. Çünkü bazı hazineler ele geçirildiğinde insan kazanmaz. Kendisini kaybeder. Fırat bir gün çekilecek mi? Altından gerçekten bir dağ mı çıkacak? Dünya bu hazine uğruna büyük bir savaşa mı sürüklenecek? Bunların ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ama uyarıyı biliyoruz. O gün orada bulunan kişi o hazineden hiçbir şey almasın. Çünkü bazen kurtuluş, herkesten önce hazineye ulaşmak değildir. Herkes hazineye doğru koşarken arkanı dönüp uzaklaşabilmektir. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Peki sizce Fırat'ın altında ortaya çıkacak hazine gerçekten altın mı olacak? Yoksa insanlığın uğruna savaşacağı çok daha değerli bir şey mi?